Bir insan hayatı boyunca kaç defa ölümcül kazadan sağ kurtulabilir? Çok şanslıysa 2 veya 3. Peki, bugün konu alacağımız hikayenin baş kahramanı Franselak tam 7 kez ölümcül kazadan sağ kurtuldu desem? Araştırma istatistiklerine göre bir uçak kazasından sağ kurtulma ihtimaliniz %35 ile %40 arasında değişiyor. Peki ya bir adam önce bir tren kazasından sağ çıkıyor, ardından uçak kazasından, 3 yıl sonra bir otobüs kazasından, sonraki yıllarda ise yanan arabalardan, uçurumlardan ve patlamalardan. Yok artık daha neler dediğinizi duyar gibiyim. Bu bir aksiyon filmi senaryosu değil. Bu Hırvatistanlı bir müzik öğretmeni olan Franselak'ın insan mantığının sınırlarını zorlayan gerçek hayat hikayesi. Bazı insanlar ona dünyanın en şanssız adamı dedi. Çünkü Azrail peşini hiç bırakmadı. Bazıları ise dünyanın en şanslısı dedi. Çünkü Azrail onu asla yakalayamadı. Bugün Azrail ile 7 kez randevulaşan ve her seferinde hesabı Azrail'e kitleyen o adamın ruhunuza kadar hissedeceğiniz hikayesinin derinliklerine iniyoruz. Emniyet kemerlerinizi bağlayın. Çünkü bu yolculukta onlara çok ihtiyacınız olacak. Yolculuğumuza başlamadan önce Franselak'ın kim olduğuna ve geçmişine yakından bakalım. 1929 yılında o zamanlar Yugoslavya Krallığı'na bağlı olan Hırvatistan'da doğdu. Selak, hayatının ilk 33 yılını oldukça sıradan, rutinin dışına çıkamayan bir müzik öğretmeni olarak geçirdi. Hayat amacı basitti. Öğrencilerine koro eğitimi veriyor, Balkanların o huzurlu köylerinde keman sesiyle uyanıyordu. Yakın çevresi Selak'ın risk almayı sevmeyen, kendi konfor alanından çıkmayan bir adam olduğunu söylerdi. Ancak tarih 1962 yılını gösterdiğinde Evren Selak'ı o konfor alanının dışına çıkaracak bir senaryo hazırlamıştı. Bu, sessizliğin bozulduğu ve kaosun başladığı yıldı. 1962 yılının Ocak ayı. Balkanlar uzun zamandır görmediği sert bir kış yaşıyordu. Fran, Saraybosna'dan Dubrovnik'e gitmek üzere bir trene bindi. Tren, karlı dağların arasından sorunsuz ilerliyordu. Ta ki Neretva Nehri üzerindeki bir köprüye gelene kadar. Aniden korkunç bir gürültü duyuldu. Buzlarla kaplanan raylar trenin kontrolden çıkmasına ve dev metal yığınının raydan fırlamasına sebep oldu. Vagonlar nehrin dondurucu suyuna çakıldığında tüm camlar bir anda patladı. Selak o anı yıllar sonra şöyle anlatacaktı. Su o kadar soğuktu ki vücudum saniyeler içinde uyuşmaya başlamıştı. Zifiri karanlıktı. Kimin nerede olduğunu göremiyorduk. Sadece insanların yardım çığlıklarını duyabiliyorduk. Bu kazada 17 yolcu o vagonların içinde boğularak veya donarak can verdi. Ancak Selak bir kolu kırık olduğu halde can havliyle azgın akıntıyla mücadele ederek kıyıya kadar yüzmeyi başardı. Yerel halk onu fark ettiğinde donmak üzereydi. Bu, Selak'ın Mucize Adam lakabını alacağı serinin sadece birinci bölümüydü. Tren kazasını atlattıktan sonra Selak yemin etmişti. Bir daha asla trene binmeyeceğim. Ama bilmiyordu ki Azrail'in onunla daha çok oyunu vardı. Bir yıl sonra annesinin ağır bir hastalığa yakalandığı haberini aldı. Rijeka'dan Zagreb'e gitmesi gerekiyordu ve en hızlı ulaşım aracı uçaktı. Selak'ın uçak korkusu vardı ama annesi için bu korkuyu yendi. Aslında uçak tam kapasite doluydu. Ancak Selak, havayolu şirketine durumunun aciliyetini anlatınca onu uçağın en arkasında, mutfağın hemen yanındaki mürettebat koltuğuna oturttular. Bu detay onun hayatını kurtaracaktı. Uçak havalandıktan yarım saat sonra iki motoru birden arızalandı. İrtifa kaybedilirken uçağın arka kapısında bir kilit arızası meydana geldi. Basınç farkı sebebiyle kapı bir anda yerinden koptu. Kabin içindeki her şey yolcularla birlikte adeta bir vakum makinesi gibi dışarı çekilmeye başladı. Selak'ın kemeri bağlı değildi ve kapıya çok yakın olduğu için binlerce metre yükseklikteki boşluğa fırlayanların ilki oldu. 19 kişi yere çakılarak öldü. Peki, Franselak'ın ne olduğunu merak ediyorsunuz değil mi? Ertesi gün Selak bir hastane yatağında gözlerini açtı. Doktorlar ona bir mucizeyi anlattı. "Gözün aydın Fran, yaşıyorsun. Seni bir saman yığınının içinde baygın halde bulduk." Evet, bir çiftçinin tarlasındaki devasa saman yığını gökyüzünden düşen bu adam için bir hava yastığı görevi görmüştü. Olasılıkları göz önünde bulundurursak bu olay milyonda bir sayılacak bir mucizeydi. Selak artık bu kazadan sonra uçağa da binmemeye yemin etmişti. En güvenlisi karayolu diye düşündü. Ama şanssızlık mı diyeyim, şans mı bilemedim, kader peşini bırakmıyordu işte. 1966 yılında uzun bir yolculuk için bu sefer otobüs kullanmayı tercih etti. Yine mevsimlerden kıştı. Şoförün buzlu yollu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs nehre, evet şaka değil, yine buz gibi bir nehre uçtu. Bu kazada da 4 kişi hayatını kaybetti.
Ama Selak yine sadece hafif sıyrıklar ve ıslak kıyafetlerle kıyıya çıkmayı başardı. O zaman size bir soru daha. Franselak'ın bu namını biliyor olsaydınız ve yolculuk yaparken yanınıza otursa yine de o yolculuğa devam eder miydiniz? Yoksa kalkıp başka bir aracı mı tercih ederdiniz? Yorumlarda belirtin. 1970 yılına gelindiğinde ise artık kendi aracını almıştı. Başkasının kullandığı hiçbir ulaşım aracına binmem diyordu. Ancak kendi kullandığı araç otoyolda seyir halindeyken yakıt borusundaki bir sızıntı nedeniyle alev aldı. Selak, aracın patlamasından saniyeler önce kapıyı açıp hareket halindeki araçtan kendini asfalta attı. İleride yanan metal yığınına bakarken olay yerine gelen insanlar şaşkın bakışlarla istavroz çıkarmaya başlamıştı. Selak'ın 4. kazasından sonra halk arasındaki adı artık Bahtsız Fıran olmuştu. İnsanlar ondan uzaklaşıyor, aynı ortamda bile oturmuyor, bindiği otobüslerden iniyorlardı. 1973 yılında kendine ait başka bir araçla seyahat ederken kalorifer boşluklarından içeri aniden alevler püskürmeye başladı. Bu kazada Selak'ın hayatını almadı ama saçlarının büyük bir kısmını kaybetmesine neden oldu. Selak kel kalmıştı ama hayattaydı. O dönemde verdiği bir röportajda şöyle demiştir. Bazen kendimi bir deney faresi gibi hissediyorum. Evren benimle eğleniyor ama ne zaman öleceğime bir türlü karar veremiyor. 20 yıllık nispeten olaysız bir dönemin ardından ki bu dönemde sadece birkaç küçük kaza atlatmıştı, Selak 1995 yılında Zagreb sokaklarında karşıdan karşıya geçerken bir belediye otobüsünün altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Hastaneye kaldırıldığında herkes bu sefer kesin öldü gözüyle bakıyordu. Ama Selak 2 gün sonra hastaneden elini kolunu sallayarak çıktı. Şimdi bir an dur ve kendine şunu sor. Bir insanın başına bu kadar felaketin gelmesi sence gerçekten mümkün mü? Yoksa bu adam gerçekten dünyanın en şanssız insanı mı? Sence Franselak bu kadar olayın ardından ölmemesi şanslı olduğunu mu gösterir? Yoksa bu olaylar en başından beri onun laneti mi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın dostlarım. Ve eğer bu hikaye seni şaşırtıyorsa videoyu beğenmeyi unutma. Peki olaylar bitti mi? Tabii ki hayır. Asıl efsanevi olay ise 1996 yılında yaşandı. Selak, Skoda marka aracıyla bir dağ yolunda ilerlerken virajda karşısına aniden bir kamyon çıktı. Çarpmamak için direksiyonu bariyerlere doğru kırdı. Bariyerler parçalandı ve araba 100 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlanmaya başladı. Selak, araç aşağı hızla düşerken son anda araçtan atlayıp bir ağaç dalına tutunmayı başardı. Araba aşağıda alev topuna dönerken Selak, uçurumun kenarındaki bir ağaçta asılı kalarak olan biteni izledi. Bu kaza onun ölümsüzlük efsanesini perçinledi. Sizce Selak'ın bu kadar çok kazadan kurtulması bir koruyucu melek sayesinde mi yoksa tamamen fizik kurallarının bir rastlantısı mı? Takvimler 2003'ü gösterdiğinde Selak 73 yaşındaydı. Hayatı boyunca para kazanmaktan çok ölüme meydan okumakla uğraşmıştı. Bir gün kafası esti ve hayatında ilk defa bir piyango bileti almaya karar verdi. Sonuç 1,1 milyon dolar kazandı. Hırvatistan gibi bir ülkede bu para inanılmaz bir servetti. Gazeteler sonunda beklediği manşeti atmışlardı. Dünyanın en şanslı adamı sonunda ödülünü aldı. Franselak, o akıl almaz kazalar zincirinin hepsinden sağ kurtulmuş, ölümsüz adam lakabını kişiliğine mühürlemiş. Ama asıl kader o ölümcül kazada tutunduğu ağaç dalında değil, o şanslı piyango biletinde gelmişti. 5. eşiyle lüks bir düğün yaptı. O geçmişte yaşadığı felaketlerle dolu hayatına inat, artık denizlere açıldığı özel bir yatı, dünyanın en güzel kumsallarına bakan bir villası vardı. Dedikodular doğruydu. Fran, paranın getirdiği özgüven ile 73 yaşında olmasına rağmen her şey yaşamak istiyordu. Bir ara dedikodular o kadar büyüdü ki bir ada satın aldığı bile söylendi. Belki de bu yaşına kadar yaşadığı cehennemini cennete çevirmek istiyordu belki de. Ama piyango çıktıktan sonraki o ilk yıllar, o şatafatlı, o gösterişli hayat, Fran'ın aradığı o huzuru veremedi. Parayla satın aldığı her lüks, o ölümsüzlük efsanesinin, o doğaüstü kurtuluşun ağırlığını dindiremedi. "Bana lazım olan şey para değil, huzur," diyerek lüks evini, adasını ve arabalarını sattı. Parasının neredeyse tamamını ailesine, arkadaşlarına ve tanımadığı ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Kendi küçük köyündeki mütevazı evine geri döndü. Franselak 2016 yılında 87 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Ama bu sefer ne bir uçak kazası, ne raydan çıkan bir tren, ne de yanan bir araba vardı. Selak kendi yatağında, huzur içinde doğal nedenlerle öldü.
Sela'nın hikayesi bize şunu öğretir. Hayat bazen size en acımasız şakaları yapar. Sizi buz gibi nehirlere atar, uçaklardan fırlatır, uçurumlardan aşağı bırakır. Ama her düştüğünüzde ayağa kalkacak bir neden bulursanız, evren eninde sonunda size borcunu öder. O hem dünyanın en kısmetsiz hem de en kutsanmış adamıydı. Çünkü gerçek şans piyangoyu kazanmak değil, her gün yeniden uyanabilmektir. Evet dostlar, Fransela'nın akıl sınırlarını zorlayan hikayesi işte böyleydi. Sizce Selak gerçekten şanslı mıydı yoksa bu kaderin ona oynadığı bir oyun muydu? Eğer bu hikaye sizi de şaşırttıysa videoyu beğenmeyi ve bu tarz sıra dışı hayat hikayeleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalıma yapacağınız en ufak destek size daha iyi içerikler üretebilmem için çok değerli. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.